8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki misafirimiz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Özekici. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun, teşekkürler. Hocam kireçlenme nasıl bir hastalıktır? Bundan bahseder misiniz bize? Tabii. Kireçlenme aslında fizyolojik bir olay. Seneler geçtikçe aslında kireçlenmesi olmayan hiç kimse yok. Şimdi bazen hastalar bana geliyorlar, diyorlar ki işte 50 yaşında mesela hasta, acaba diyor benim kireçlenmem var mı diyor. Ben de dedim ki sizde değil, hepimizde var. Aslında 20'li yaşlardan itibaren başlıyor. Ama bulgularını 40'lı yaşlardan itibaren vermeye başlar kireçlenme. Kıkırdağın kemik arasındaki, yani eklemdeki kıkırdağın aşınması olayına kireçlenme diyoruz. Tabii kullanmaya bağlı olarak zaman içerisinde kıkırdak aşınıyor. Böyle evet, beyaz, parlak bir doku bu. Giderek kullana aşınıyor. Aşındıktan sonra bu sefer kemik yüzeyleri birbirine sürtünmeye başlıyor. Kemik yüzeyleri birbirine sürtününce de işte orada aşınma şeyleri başlıyor. Olay periosta sıçradığı zaman da zaten ağrı olarak ortaya çıkıyor. Çünkü aslında kıkırdak kendisi ağrısız bir doku. Onun için kıkırdağın aşınmaya başladığını biz hissetmiyoruz. Ancak kemiğe olay sıçradığı zaman, eklemde problem olduğu zaman biz onu hissediyoruz ağrı olarak. Onun için de hani kireçlenmeyi ileriki senelerde ancak anlayabiliyoruz. Evet. Peki hocam neden olur bu? Şimdi aslında dediğim gibi saçın beyazlaması gibi herkeste olan bir şey. Ama tabii herkeste aynı hızda olmuyor. Yani kireçlenme hem kadınlarda hem de erkeklerde aslında eşit miktarda görülen bir durum. Ama genelde baktığımız zaman kliniklere, polikliniklere genelde kadınları görüyoruz kireçlenme şikayetiyle. Bunda işte yapılan araştırmalarda çok fazla bir neticeye varılamamış. Niye acaba hani erkeklerde de kireçlenme var ama niye kadınlar daha fazla bundan hani şikayetçi ediyorlar ağrı olarak diye. Bunun da sebebi ve kireçlenmenin kadınlarda ilerlemesinin sebebi aslında bence erkeklerin kas dokusunun güçlü olması. Çünkü erkeklerin kas dokusu kadınlardan çok daha güçlü. Kaslar eklemin üzerinde doğal korse. Evet. Kaslar güçlü olduğu için de eklemi o oranda koruyor. Onun için de erkeklerde kireçlenme bulguları kadınlara nazaran daha hani azalarak ortaya çıkıyor. İşte kişi şişmansa örneğin, obezlerde tabii ki daha yoğun olarak ortaya çıkıyor. Çok ağır spor yapanlarda, işte halterle çalışanlarda. Şimdi biliyorsunuz genç jenerasyon çok meraklılar spora, çok hoşumuza gidiyor, evet bu. Ama çok ağırlıklarla çalışıyorlar spor salonlarında. Ben de, yani benim oğlum da çok ağırlıkla çalışıyor. Oğlum diyorum bak bu kadar çok ağırlıklarla çalışma. Çünkü aşırı ağırlık eklemi bozar. Nasıl sedanter işte yaşayanlar, tembel insanlarda da kireçlenme, kas zayıfladığı için yoğunsa, aynı şekilde siz spor yapmanıza rağmen eğer çok aşırı ağırlıklarla çalışıyor iseniz o oranda kireçlenme yoğun olacaktır. Onun için de spor çok önemli aslında. Yani sporun vücut yapısına göre, kişiye göre planlanması. Evet. Yani herkes aynı sporu yapmamalı. Bunun dışında işte bazı hastalıklar var, ilaç kullanımları var, genetik faktörler var. Genetik faktörler de kıkırdağın yapısının genetik olduğu gözükmüş. Genetik geçişi var. Onun için kireçlenme de aslında genetik geçişli, özellikle el parmakları kireçlenmeleri genetik olarak annenizde varsa el parmaklarında kireçlenme sizde de muhakkak ortaya çıkıyor. Yani ben bütün buna çok dikkat ettim. Genetik geçişi gerçekten zaten hani ispatlı ama klinikte de bunu çok sık olarak görüyorum. Hocam kireçlenme tanısı nasıl koyulur? Şimdi kireçlenme tanısı, kireçlenme bütün eklemlerde görülen bir durum. Öncelikle tabii ağrı şikayetiyle, genelde diz, kalça ve parmak eklemlerinde çok sık olarak ortaya çıkar. İlk başta istirahatle ağrı yoktur. Otururken işte ilk kalkarken böyle bir tutukluk ağrısı vardır, tutukluk vardır. Evet. Daha sonra kireçlenme arttığı zaman her zaman ağrı olur. Yani otururken de, hareket ederken de hastanın o eklemde ağrısı vardır. Bunun dışında o ağrı ilerlediği zaman tutukluk artar ve aynı zamanda eklemde kontraktür oluşur.
Yani diz eklemi ise işte açıp kapamada problem yaşar. Açamaz, kapatamaz. Tabii o noktalara işi götürmemek Peki gerekiyor. hangi tetkikleri yapıyorsunuz hocam? Şimdi aslında kireçlenme şikayetiyle ya da işte ağrı şikayetiyle hastaya geldiği zaman, hasta bize geldiğinde grafi istiyoruz öncelikle. Gerekirse MR istiyoruz grafiyle beraber ve bir takım kan tetkikleri istiyoruz. Kireçlenmenin tanısında spesifik bir kan testi yok. Ama bazı çok hızlı giden dejeneratif kireçlenmeler bazı iltihaplı eklem romatizmalarıyla karışabiliyor. İkisinin de tedavisi birbirinden çok farklı, yani tamamen zıt birbirinden. Onun için de tanıyı doğru koymak gerekiyor. O amaçla takım kan testlerini isteyip ona göre sonrasında tedavisini planlıyoruz hastanın. Hocam en kritik soruyu soracağım. Engellemek mümkün mü? Evet. Ya da varsa böyle bir problem, tedavisinde neler yapıyoruz? Evet. Şimdi engellemek mümkün, zaten ben her zaman söylüyorum. Yani fizik tedavi anti-aging programları açısından çok önemli bir branş. Ve fizik tedavi uzmanlarının anti-aging programlarına çok önem vermeleri gerekiyor. Ben senelerdir buna çok önem veriyorum. Evet. Çünkü insan normalde 20 ile 30'lu yaşlarda postürü muntazam. Bacakları muntazam, postürü muntazam, ama 80'li 70 yaşlara giderken ne oluyor? Boy kısalması, kamburlaşmak, bacakların eğrilmesi, yani bunlar ortaya çıkıyor. Ve bunların ortaya çıkışını gerçekten engelleyebiliriz. Benim 25 yıldır takip ettiğim hastalarım var ve 25 yıl önce nasıllarsa şu anda benim düzenli takibimde aynı şekilde devam ediyorlar. Çünkü ben kaslarını, kemiklerini ve eklemlerini koruyorum. Aslında kas, kemik ve eklemleri bir korse gibi düşünün, iç organları koruyan. Şimdi onlar iyi çalıştığı zaman, postürünüz güzel olduğunda akciğeriniz de iyi çalışıyor, kalbiniz de iyi çalışıyor. Yani bütün organlarınız iyi çalışıyor. Dolayısıyla yani postür sadece şey açısından, dış görünüş açısından değil, bütün iç organların sağlığı açısından da önemli. Onun için kireçlenmeyi de mümkün mertebe eklemlerde durdurmalıyız. Azaltabiliriz. Tam durduramayız. Hiçbir şekilde tam durduramayız. Ama azaltabiliriz. Ne yapabiliriz? İşte 40'lı yaşlardan itibaren, 30'lu yaşların sonundan itibaren kireçlenmeyi durdurucu ilaçlar var. Durdurucu demeyelim de azaltıcı diyelim. Ben 25 yıldır uyguluyorum ve grafilerle de teyit ettiğim için şöyle söyleyebilirim, artık rahat söyleyebilirim. %75-80 oranında kireçlenmeyi azaltıyor. Bu bayağı güzel bir oran. Bunu da kış aylarında kullanmak gerekiyor. Şimdi bazen hastalar görüyorum, 12 ay kullanıyor. Bu tarz preparatlar öyle 12 ay kullanılmaz. İçinde glikoz var zaten. Onun için devamlı 12 ay kullanırsanız kan şekerini de, hani insülin direncini de aslında biraz negatif etkileyebilir. Onun için de kış aylarında işte her sene 3 ay, 4 ay bir kere onu kullanmak gerekiyor. İkincisi, postürünüze ve kaslarınıza dikkat edeceksiniz. Kaslarınız güçlü mü? Hangi kaslarınız zayıf? Onları birebir kas cihazlarıyla istediğimiz kası istediğimiz oranda güçlendirebiliyoruz. Bu muhteşem bir şey. Çünkü kası, yani ben mesela 80 yaşındaki bir kadının kasını aynı kadının 20 yaşındaki yani 20 yaşındaki kasına döndürebiliyorum. Eklemini döndüremiyorum, kemiğini döndüremiyorum ama kasını döndürebiliyorum. Bu çok önemli yürüyüş açısından, postür açısından, dik durma açısından. Dolayısıyla da işte postürümüzün ve kaslarımızın iyi olmasına dikkat etmeliyiz. Hem kemik için hem de eklem sağlığı açısından, yani kireçlenme açısından. Düzenli spor yapmalıyız. Ve bu sporlar hiçbir zaman çok ağırlıklı olmamalı sporlarımız. Hafif ağırlıklı, bol tekrarlı sporları tercih etmeliyiz. Aşırı kilo alıp vermemeliyiz. O da çok kötü. Yani kilolu olmak ne kadar kötüyse bir gün 40 beden, bir gün 50 beden olmak da çok kötü. Onun için de yani kilomuz neyse bence aynı kiloyu muhafaza etmeye çalışmalıyız. Yani biraz insan hafif topluysa, hani kilo verip öyle kalacaksa okey. Ama her sene değiştirecekse bunu da yapmaması gerekiyor. Yani bunlara dikkat edecek olursak, bu kurallara, kireçlenme de az olur. Tabii elimizde olmayan işte bir takım hastalıklar, kazalar, artık ona yapacak bir şey yok tabii ki. Aynen hocam. Meral Hocam, bugün kireçlenmeden detaylı bir şekilde bahsettik. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Evet, bugünkü misafirimiz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Özekici'ydi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.